Suriye, medeniyetlerin beşiği, tarih boyunca farklı kültürlerin harmanlandığı bu kadim topraklar, her bir köşesinde insanlık tarihinin derin izlerini taşır. Gökyüzüne uzanan antik tapınaklar, yüzyıllar öncesinden kalma mozaiklerle süslü kiliseler ve İpek yolunun çarşılarında yankılanan ayak sesleri. Bu topraklar insanlık tarihinin en eski hikayelerini anlatır. Ama aynı zamanda modern dünyanın en acı dolu sahnelerine de ev sahipliği yapar. Bugün Suriye'nin derin geçmişine, görkemli kültürüne ve trajik mücadelelerine tanıklık edeceğiz. Zamanın izlerini süreceğimiz bu yolculuğa hoş geldiniz. Suriye'nin tarihi insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanır. Bu topraklarda Sümerler, Babiller ve Asurlular tarım ve ticarette devrim yaratarak bilimde, sanatta ve mimaride çığır açtılar. Pers İmparatorluğu'nun yönetimi, ardından Büyük İskender'in fetihleriyle gelen Helenistik kültür, Suriye'yi bir ticaret ve kültür merkezi haline getirdi. Bugün hala Şam'ın sokaklarında Yunan tapınaklarının sütunları arasında yürüyebilir ve bu zengin tarihin izlerini görebilirsiniz. Roma İmparatorluğu döneminde Suriye, imparatorluğun en değerli eyaletlerinden biri oldu. Palmira'nın çöl ortasında yükselen görkemli sarayları ve Busra'nın antik tiyatrosu, Roma döneminin ihtişamını günümüze taşıyor. Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte bu topraklar dini bir dönüşüme de sahne oldu. Suriye'nin coğrafi konumu tarih boyunca onu farklı medeniyetlerin kavşak noktası haline getirdi. İpek yolunun üzerinde yer alması bu toprakları hem ekonomik hem de kültürel bir merkez haline getirdi. Bu yollar üzerinde taşınan baharatlar, ipekler ve fikirler Suriye'yi zenginleştirdi. Her bir karış toprak farklı kültürlerin buluşmasına ve birbirine karışmasına tanıklık etti. Bu coğrafi konum sadece ticareti değil, aynı zamanda bilgi ve inançların yayılmasını da sağladı. Şam zamanla bu birleşimlerin merkezine dönüştü ve dünya tarihine yön veren şehirlerden biri oldu. 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına giren Suriye, yeni bir yönetim biçimiyle tanıştı. Osmanlı Devleti bölgede bir istikrar sağlamaya çalışırken aynı zamanda etnik ve dini çeşitlilikle başa çıkmak zorunda kaldı. Suriye'nin her köşesinde Osmanlı dönemine ait camiler, hanlar ve kervansaraylar bu dönemin zengin mirasını sergiliyor. Ancak bu süreçte bölgedeki karmaşık etnik ve dini yapılar ileride yaşanacak sorunların temelini oluşturdu. Osmanlı Devleti'nin etkisi sadece mimaride değil, kültür ve günlük hayatta da hissediliyordu. Ancak bu dönemde oluşan derin sosyal farklılıklar modern dönemin başlangıcında Suriye için yeni zorluklar doğurdu. Birinci Dünya Savaşı yalnızca bir dönemin sonunu değil, aynı zamanda yeni bir düzenin başlangıcını da temsil ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Orta Doğu'nun kalbinde yer alan Suriye büyük bir belirsizliğin içine sürüklendi. 1916 yılında yapılan gizli Sykes-Picot Antlaşması bu kadim toprakları parçalayarak batılı güçlerin çıkarlarına göre yeni sınırların çizilmesini öngörüyordu. Suriye bu anlaşma çerçevesinde Fransız etkisi altına bırakıldı. Ancak bu yeni sınırlar bölgenin etnik ve dini yapısını göz ardı ediyor ve gelecekteki çatışmaların tohumlarını ekiyordu. 1918 yılında Fransız mandası ilan edildiğinde Suriye halkı özgürlük ve bağımsızlık hayalleriyle doluydu. Ancak Fransız yönetimi bu hayalleri gerçekleştirmek bir yana halkın üzerine baskıcı bir rejim kurarak milliyetçi duyguları körükledi. Fransızların böl ve yönet politikası farklı etnik ve dini grupları birbirine düşürerek kendi hakimiyetlerini sürdürmeye çalıştıkları bir dönemdi. Bununla birlikte Suriye'nin dört bir yanında direniş hareketleri baş gösterdi. 1925'te patlak veren Büyük Suriye Ayaklanması halkın Fransız yönetimine karşı en büyük direnişlerinden biriydi. Her ne kadar ayaklanma şiddetle bastırılmış olsa da
bu mücadele Suriye halkının bağımsızlık arzusunu daha da pekiştirdi. 1946 yılında Fransız güçlerinin çekilmesiyle Suriye nihayet bağımsız bir devlet haline geldi. Ancak bu bağımsızlık beraberinde siyasi bir istikrar getirmedi. Bağımsızlık sonrası dönemde Suriye bir dizi askeri darbe ve siyasi çalkantıya sahne oldu. Ülkenin demokratik bir düzene geçme çabaları, sürekli değişen liderler ve ideolojik çatışmalar nedeniyle başarısız oldu. Bu çalkantılı süreçte Suriye'nin halkı bir yandan ulusal kimliğini güçlendirmeye çalışırken diğer yandan kendi içinde bölünmeler yaşıyordu. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Suriye'nin bağımsızlık mücadelesi tarih sahnesinde halkın kararlılığını ve özgürlük arzusunu gösteren bir simge haline geldi. Soğuk Savaş dönemi Suriye için yalnızca uluslararası siyasette değil, iç politikada da büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. 20. yüzyılın ortalarında Arap milliyetçiliği güç kazandı ve bu hareketin merkezi olan Suriye, Orta Doğu'da önemli bir rol üstlendi. Bu dönemde Baas Partisi, Arap Birliği, özgürlük ve sosyalizm ilkeleriyle hızla güç kazandı. 1963'te Baas Partisi'nin iktidara gelmesiyle Suriye'de yeni bir dönem başladı. Baas rejimi sosyal reformlarla halkın desteğini kazanmaya çalışırken otoriter bir yönetim tarzı benimsedi. Suriye, Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurarak Batı bloğuna mesafeli bir duruş sergiledi. Arap-İsrail savaşları gibi bölgesel krizler Suriye'nin stratejik önemini artırdı, ancak bu çatışmalar aynı zamanda ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını zorladı. Halkın üzerindeki yükü ağırlaştırdı. 1970 yılında Hafız Esad'ın bir darbeyle iktidarı ele geçirmesi, Suriye'nin siyasi tarihinde en uzun soluklu yönetim dönemini başlattı. Hafız Esad güçlü bir merkezi yönetim kurarak Baas ideolojisini derinleştirdi ve Suriye'nin uluslararası arenada ağırlığını artırdı. 2000 yılında Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşer Esad yönetimi devraldı. Modern bir vizyon ve reform vaatleriyle iktidara gelen Beşer Esad, başlarda umut veren bir lider olarak görülse de otoriter yönetim biçimini sürdüren politikaları halkta hayal kırıklığı yarattı. Ekonomik reformlar, şehirleşme ve teknoloji yatırımları gibi adımlar atılsa da bu reformlar geniş kitlelere fayda sağlamadı. Ülkedeki yolsuzluk, işsizlik ve baskıcı yönetim uygulamaları toplumun her kesiminde derin bir huzursuzluk yarattı. 2011 yılında Tunus'ta başlayan Arap Baharı dalgası tüm Orta Doğu'yu etkisi altına aldı. Halkların özgürlük, adalet ve demokrasi talepleri Suriye'ye de sıçradı. Başlangıçta barışçıl protestolar olarak başlayan bu hareketler, Beşer Esad yönetiminin sert müdahaleleriyle hızla şiddetli çatışmalara dönüştü. Protestoların bastırılması çabaları Suriye'yi iç savaşın eşiğine getirdi. Farklı etnik ve dini grupların dahil olduğu bu karmaşık çatışmalar ülkenin hızla parçalanmasına yol açtı. Bölgesel ve uluslararası güçler Suriye iç savaşına müdahil olarak çatışmayı daha da derinleştirdi. Suriye İç Savaşı 2011 yılında Beşer Esad yönetimine karşı başlayan barışçıl gösterilerle başlamış ve zamanla silahlı çatışmalara dönüşmüştür. Esad hükümeti Alevi azınlık ve seküler Sünni grupların desteğiyle iktidarda kalırken, kırsal bölgelerdeki muhafazakar Sünni çoğunluğun siyasal katılımı engellenmiştir. 2011'deki gösteriler Esad yönetiminin sert müdahaleleriyle büyüyüp iç savaşa dönüşmüştür. İlk olarak silahsız göstericilerle başlayan çatışmalar, yerel grupların silahlanması ve Özgür Suriye ordusunun kurulmasıyla devam etmiştir. Esad hükümeti iç savaşı dış güçlerin müdahalesi olarak görüp suçları başkalarına atmıştır. Arap Birliği savaşın şiddetini azaltmak için çözüm aramış ancak başarılı olamayarak gözlemci göndermiştir.
Birleşmiş Milletler de çözüm bulmaya çalışmış ancak Rusya ve Çin'in veto ettiği kararlar nedeniyle etkili olamamıştır. 2012 yılında çatışmaların şiddeti artmış, Suriye'nin doğu ve kuzey bölgeleri hükümetin kontrolünden çıkarken Esad yönetimi Akdeniz kıyısındaki şehirlerde hakimiyetini sürdürmüştür. Suriye'deki savaş, DAEŞ gibi radikal terör örgütlerinin güç kazanmasına zemin hazırlamıştır. 2014 yılında DAEŞ, Suriye'de önemli toprak kazançları elde etmiş ve şeriat rejimi kurmuştur. 2015 itibariyle DAEŞ'e karşı bir koalisyon oluşturulmuş ancak bu yeni sorunlara yol açmıştır. Özellikle PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG-PYD, Suriye'nin kuzeyinde güç kazanarak Türkiye'nin askeri müdahalesine yol açmıştır. Bu dönemde İran, Suriye ve Irak'taki etkisini artırmaya çalışırken, İsrail ve Amerika İran'a karşı askeri operasyonlar yapmıştır. Suriye İç Savaşı'nda Rusya, 2015 yılından itibaren Esad hükümetine hava saldırı ve silah desteği vererek önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Rusya, Suriye'deki çatışmayı diplomatik yollardan çözme çabalarına da katılmıştır. Türkiye ise Esad'a karşı savaşan muhalif grupları desteklemiş, kuzeyde güvenli bölgeler oluşturmak için askeri operasyonlar yapmıştır. Türkiye'nin müdahalesi bölgedeki diğer aktörlerle gerginlik yaratmış ve çatışma daha karmaşık hale gelmiştir. Sonuç olarak Suriye İç Savaşı sadece Suriye'yi değil, bölgesel ve küresel güçleri de etkileyen karmaşık bir vekalet savaşına dönüşmüştür. Savaşın şiddeti ve çözüm bulma çabalarındaki başarısızlıklar milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkilemiştir. Savaşın neden olduğu ekonomik çöküş, temel sağlık hizmetlerinin ve altyapının yok olmasıyla birleşince insani kriz daha da derinleşti. Şehirler enkaza dönerken tarihsel ve kültürel miraslar da bu savaşta yok olup gitti. Suriye İç Savaşı 2024'te önemli bir dönüm noktasına ulaşmış, Beşar Esad yönetimi büyük bir çöküş yaşamıştır. 7 Aralık 2024'te muhalif güçler Humus'u ele geçirerek Esad'ın savunmasını çökertmiş ve hükümetin kilit müttefiklerinden Hizbullah, El-Kuseyr'den çekilmiştir. Rusya'nın Ukrayna'ya odaklanması ve Hizbullah'ın İsrail ile savaşı Esad yönetiminin zayıflamasına neden olmuştur. Humus'un düşmesi halk arasında büyük kutlamalarla karşılanmış, Esad karşıtı sloganlar atılmıştır. Sonrasında muhalif güçler Şam'ı kuşatarak başkente girmeye başlamış. 7 Aralık'ta başkent çevresinde birçok bölgeyi ele geçirmiştir. Hükümet güçleri bazı banliyölerden çekilirken halkın da büyük protestolara katıldığı bildirilmiştir. 8 Aralık'ta Esad'ın başkanlık muhafızları şehri terk ederken Esad'ın nerede olduğu belirsizleşmiş, bazı raporlar Esad'ın Şam'ı terk ettiğini ve Rusya'ya sığındığını duyurmuştur. 8 Aralık'ta muhalifler Şam'ın çevresinde Sednaya hapishanesindeki tutukluları serbest bırakmış ve Esad rejiminin çöküşünü sembolize etmiştir. Hükümet güçleri direnç gösteremeyince muhalifler Şam'da birçok kritik tesisi ele geçirmiştir. Esad'ın Şam Uluslararası Havaalanı'ndan özel bir uçakla Rusya'ya kaçtığı, ailesinin de Rusya'ya sığındığı bildirilmiştir. Esad'ın kaçmasının ardından HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani, Suriye'nin siyasi geçiş sürecine kadar mevcut düzenin korunacağını duyurmuştur. Suriye Kurtuluş Hükümeti de yeni başbakanını atamış, ülkenin geleceği için diplomatik çözüm önerileri sunmuştur. HTŞ dini özgürlükleri koruyacaklarını ve mezhepçilikle mücadele edeceklerini belirtmiştir. Tüm bu gelişmeler Suriye'deki yönetimin büyük bir değişime girdiğini ve Esad ailesinin 1971'de başlayan yönetiminin sona erdiğini göstermektedir. Bundan sonrasında yeni yönetimlerin şekilleneceği bir süreç başlıyor. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle birlikte muhalif güçlerin ve Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin daha geniş bir siyasi geçiş sürecini ve ülkedeki yeniden yapılanmayı başlatması bekleniyor. Muhtemelen muhalif grupların liderliğinde yeni hükümetler kurulacak.
Ancak bunun nasıl şekilleneceği ve hangi aktörlerin hangi rolleri üstleneceği belirsiz. Bölgesel güç mücadelesi bazı ülkelerin bu süreçte nasıl bir etki yaratacağı konusunda belirleyici olacaktır. Bu ülkeler mevcut yönetim sonrası dönemde de bölgedeki etkilerini sürdürmeye çalışabilir. Uluslararası toplum yeniden yapılanma sürecine nasıl dahil olacak? Bu süreçte insani yardımlar, ekonomik destek ve altyapı projeleri büyük önem taşıyacak. Sizler Suriye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve daha fazlası için kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.